Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1962 yılına götürüyorum. Beyazlarda Bobby Fischer, siyahlardaysa Miguel Najdorf. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, açık Sicilya, at F6, E4'e baskı uyguladı. At C3, A6, Najdorf savunması. Bu konumda genellikle beyazlar F3, file E3, vezir D2, uzun rok, sonrasında G4, H4 fikriyle oynar. Fischer oyuna H3 hamlesiyle devam ediyor. Daha az kullanılan bir tercih. G4 karesini kontrol etti. B5, vezir kanadından alan kazanırken B7 karesinde fili için yer açtı ve ileri de B4 ile E4'ü koruyan ata saldırabilir. At D5, at merkez D5 karesine yerleşti. E4 piyonu boşta gibi dursa da Najdorf burada E4'ü alırsa at alır E4, vezir F3, vezir kale ile aynı çapraza gelir. At C5, at F6 açarak şah çeker. Devamında Fischer A8'deki kaleyi alırdı. Bilgisayar bu konuma eşit diyor ama Najdorf bunu tercih etmemiş. Yani E4 piyonu bedava bir piyon değil. Nerede kalmıştık? At D5, fil B7. Bu sefer Najdorf gerçekten piyonu kazanmak istiyor. At alır F6, G alır F6. Najdorf'un piyon yapısı bozuldu. F dikeyinde duble piyonları var. G dikeyinde yarı açık hatta sahip. Alışı merkeze doğru yaptığı için merkez kontrolünü artırdı ama artık kısa rok güvenli bir tercih değil. C4, B5'e hücum ediyor. Bu konumda E4 piyonu boştaydı. Najdorf B5 karşılığında merkez E4 piyonunu alabilirdi. B alır C4, fil alır C4. Piyonu yiyerek tempo ile filini geliştirdi. Fil alır E4. Najdorf materyal dengesini sağladı ama gelişimde çok geride kaldı. Artık uzun rok ve kısa rok tercihleri güvenli değil. Şah merkezde kalabilir. Kısa rok. Fischer şah güvenliğini sağladı. Saldırmak için acele etmedi. Taşlarını iyi bir şekilde konumlandırdıktan sonra saldırıya geçecek. D5. File saldırırken kendi filini destekledi. Bu konumda en iyi tercih fil B3 hamlesiyle devam etmekti. Sonrasında Fischer kale E1 gelebilirdi. Kale E1. Fischer sen fil alırsan ben de fil alırım diyor. Ama burada rakibine oyunu dengelemek için fırsat verdi. Najdorf fil alır G2 ile oyuna devam etseydi. Fil alır G2. Şah alır G2. Kale G8. İlk önce tempo ile Najdorf kalesini aktifleştirir. Örneğin şah F1. Devamında Najdorf fil alabilirdi. D alır C4. Najdorf bu fırsatı kaçırıyor. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale E1. E5. Merkeze piyon yerleştirdi. Ata saldırdı. Najdorf merkezde üstünlüğü elde etti ama şahı merkezde. Vezir A4. Şaha saldırıyor. At D7. Fischer'dan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır E4. Çift ünlem. Açık renkli karelerde oluşan zayıflıkları savunacak fili tahtadan kaldırdı. D alır E4. Kaleyi aldı. At F5. At F5 karesine yerleşti ve şahın etrafındaki kareleri ateş ediyor. Fil C5. F2'ye baskı uyguladı. Rok'u hazırladı. Rok ne kadar güvenli olmasa da daha iyi bir seçenek yok. At G7. Najdorf'un rokunu bozuyor. Şah F8'e kaçarsa Şah F8. Fil H6. Açarak şah tehditleri gündeme gelir. Nerede kalmıştık? At G7. Najdorf oyuna Şah E7 hamlesiyle devam ediyor. At F5. Şah E8. Bu konumda Najdorf'un
en aktif taşı file. File E3. Fischer kalesinin yatayını açarken rakibinin en aktif taşını değişmek istedi. Bu fil değişildikten sonra şahın etrafındaki zayıflayan koyu renkli kareler daha da korunaksız kalacak. Fil alır E3. F alır E3. Filler değişildi. Vezir B6. Vezirini gelişte E3'e baskı uyguluyor. Atı E3'ün savunmasına bağladı. Kale D1. Açmazda olan D7 atına baskıyı artırdı. Kale A7. Atı korudu. Kale D6. Veziri istedi. B2 piyonu boşta olsa da B2'yi almanın bir faydası yok. Vezirin savunmaya destek olması lazım. Vezir D8. Vezir B3. Şah çekerek F7'yi almak istedi. Bu konumda Najdorf kale F8 ile F7'yi korumaya çalışırsa kale F8, at G7, şah E7, vezir B4. Fischer'ın açarak şah tehditleri olur. Konumu savunmanın bir yolu yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Vezir B3, vezir C7, F7'yi mecburen bıraktı. Kaleye baskı uyguladı. Fil alır F7. Şah F8'e kaçarsa fil H5. Vezir F7 mat ister. At B6. F7'den matı engellediğinde vezir F7. Bu vezir alınmak zorunda. Vezir alır F7. Kale D8. Vezir E8 kapatmak zorunda. Kale alır E8 ile Fischer mat ederdi. Nerede kalmıştık? Fil alır F7. Şah D8. Fischer file E6 geliyor. Ve Najdorf oyunu terk ediyor. Fischer kale alır D7 hamlesiyle veziri kazanmak istedi. Örnek bir devam yolu olarak kale B7, vezire saldırsın, vezir D5, şah C8, kale alır D7, vezir alır D7, fil alır D7, kale alır D7, vezir A8, şah C7, vezir alır H8. Yapılacak bir şey yok. Najdorf'un terk ettiği konumda videoyu bitirelim. File E6. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.